Herkese merhabalar. Size bir elbise yaptım. Bu projede kolay, yapımı çok kolay. Bir Hollywood starının giydiği bir elbiseydi. Buraya bir motif ekledim. Tabii ki dilerseniz hiç bu motifi yapmadan dümdüz de bu iki tane parçayı böyle birleştirerek de uzatarak da yapabilirsiniz. Ama bu da çok hoş durdu. Ben böyle renk geçişli bir ip kullandım. Elinizde var olan ipleri değerlendirebilirsiniz. Birbirine uygun hale getirerek. Düz iplerden yapabilirsiniz. Daha ince iplerle mevsimlik yapabilirsiniz. Ben şimdi size ölçülerini vereyim. Sonra zaten tanıtımını yapacağım. Şöyle koltuk altından koltuk altına yapıyorum. 58 santim yapmışım ben. Boyunu da vereyim. Boy tamamen size ait tabii ki. Onların hepsini anlatıyor olacağım. Göreceksiniz. Boyunu da ben 85 santim yapmışım. 5 tane 100 gramlık ip gitti. Şöyle şu kadar da arttı ipimden. Şöyle ihraç fazlası bir ip. 5 numara tığ kullandım. Bunu yaparken ben biraz böyle mevsimlik, daha kışa uygun bir elbise yaptım. Daha ince iplerle size anlattığım, biraz daha anlatacağım gibi sayılarını değiştirerek daha mevsimlik elbiselerde yapabilirsiniz. Hadi gelin başlayalım şimdi. Bunu birleştirmeden önce anlatarak devam edeceğiz. Şimdi size şöyle hazırladım zaten. Önce bunun üzerinde anlatıyorum ne yaptığımı, nasıl olduğunu, ne kadar zincir çektiğimi. Sonrasında da uygulamalı olarak gösteriyorum. Hadi şimdi gelin başlayalım. Elimde şöyle ipler var. İhraç fazlası. Ama çok güzel, çok hoşuma gitti. Kazak da yapmıştım bundan. Çok hoşuma gitti. Yumuşacık oluyor. Şimdi size şöyle bir çizim yaptım. Bunun üzerinden elbiseyi anlatacağım. Elbisemize koldan başlıyoruz. Kolunuzun zincirlerini çekeceksiniz. Ben 56 tane zincir çekmişim. Şimdi şuradaki model 4 ve katları zincirden oluşuyor. Ona göre çektiğiniz zinciri 4'e bölüp kaç tane şuradaki grubu yaptığınızı bulacaksınız. Çektiğiniz zinciri kolunuzda ölçeceksiniz. Bilek kısmından başlayacağız kola, ama siz şu kolunuzun mesafesini üst kolunuzdan yapın. Ben 56 tane zincirimi çektim. 14 tane şuradaki grubu oluşturdum. Kolumuzu yapıyoruz. Ne kadar uzunluktaysa kolunuz, onu karar veriyorsunuz. Kaç sıra gideceksiniz. Kolunuz bittikten sonra beden için zincir çekiyorsunuz. Elbisenizin boyunu kol bitiminden sonra çektiğiniz zincir belirliyor. Yani şurada şimdi elbise üzerinde de göstereyim. Şöyle çevireyim elbisemi. Kolum bitti. Kolum bittikten sonra zincir çekmeye başlıyorum. Ben buradaki zincirimi, bakın buradaki zincirimi 108 tane çektim. 27 tane grup oluşturmak için. Sonradan buraya bağlantı yaptığım için 26'ya düşüreceğim. Onu anlatırım oraya geldiğinde. 108 tane zincir çektim. Zincirimle kolumu omuzumdan giydim. İstediğim yere geldi boyu. 108 zincirle yapacağım. 108 tane zincirimi çektikten sonra ipimi burada kopardım. 108 tane zincirimi çektim. Önce ipimi kopardım. Zaten onu hep anlatıyorum size. Diğer tarafta da, yani kolumun diğer tarafında da 108 tane zincir çekerek beden kısmına başlıyorum. Bu arka, bu ön beden. Kolumun arkası, bu tarafta önü.
Bunu sonradan böyle ikiye katladığımızda elbisemiz hazır olacak. Yani şuraya elde edeceğiz. 108 tane zinciri diğer tarafa da çektikten sonra yine gruplarımı, ben burada 27 grup yapmışım. Başlıyorum yapmaya. Yeniden yapıyorum. Artık burada da devam ediyorum. Tabii kapatıyorum kolumu. Artık bedene başladım. Buraya da geçiş yapıyorum. Sonra ne kadar istiyorsak, kaç sırayız, o kadar santim buraya örüyoruz. Ve ilk bedenimizi bitirmiş oluyoruz. Yarısını bitirmiş oluyoruz. Aynı işlemi sonradan diğer taraf için de yapıyoruz. Yani biz bu elbiseyi 1, 2, bir de motif yaparak 3 tane kısımdan oluşturacağız. Son derece kolay yapılması. Fakat burada böyle göstermesi zor oluyor. O yüzden size bu şemayı çizerek yaptım. Ben şimdi size başlayacağım koldan, anlatıyorum. Ne kadar yaptım, nasıl zincirimi çektim, nasıl devam ettim. Onları anlatıyorum. Bir tane de motif anlatacağım. Ben motifimi burada, tam ortaya gelecek motifimi ben koyu yapmayı düşünüyorum. Böyle koyu bir yapacağım. Yakaya gelmeden önce ben 1, 2, 3, 4, 5 tane yerleştirmeyi düşünüyorum. Şimdi onu da nasıl yaptım ondan anlatayım. Bunu ölçüyorum. Durun, şimdi şunu ben bir katlayayım, geliyorum. Buradaki motifi daha küçük ya da daha da büyük çalışabilirsiniz. Ben bunun enini 14 santim çalışmışım. Bir kare yapmışım 14'e 14. Burada da hesap ediyorum. Şimdi en baştan hesap ettim ama kaça geliyor? Buradan bir 14 düşüyorum. Bir tane 14'ü buradan düşüyorum. Ondan sonraki yerlere kaç tane sığarsa, bana 5 tane sığacak diye görünüyor, o kadar motifi buraya yerleştiriyorum. Bütün motiflerimi bitirdikten sonra sadece buralarını önce dikiyorum. Buralarını. Sonra bedeni bununla, bu motifi yaparak birleştiriyorum. O kısmı da size anlatacağım. 5 öne 5 arkaya motifimizi yapacağız ve onları birleştireceğiz. Onu da size göstereceğim. Şimdi hadi gelin başlayalım. Elbise bittikten sonra ölçüm vereceğim size. Bunun ölçüsünü vereceğim. Şu anda özellikle böyle birleştirmeden tanıtım yapıyorum. En sonunda bir ölçüm veririm. Açıklamayı da yazarım. Yani 3 tane parçadan oluşuyor. Bir sağ beden, koldan başlanıyor. Devam ediyoruz. Sol beden, böyle klasik anneannemizin yaptığı motifi de yapacağız. Ne yapacağım? Ama size açık renkli anlatacağım bunu da. Hadi gelin şimdi başlayalım. Yani aynı başlamak isterseniz renk geçişlerine dikkat etmeniz gerekiyor. İşte ben bununla başlamışım kola. Bununla şimdi başlangıç yapıyorum. Çok da önemli değil. Zaten renk geçişli olduğu için gönlünüzden nasıl geçiyorsa öyle yapabilirsiniz. Şimdi 56 zincir çekerek başlayacağım. 14 tane grup çalışması yapacağız. Kolunuzu nasıl geniş, dar, nasıl istiyorsanız o şekilde çalışın. Ama bu kolu mutlaka üst taraftan alın ölçüsünü, zincirinizi çektikten sonra. Aşağıda daha sonradan lastik falan da yapabilirsiniz. 56 tane zincirimi çektim. Bir tane de fazladan çekiyorum. Hemen yanındakinden ikili trabzanımı yapıyorum. 1, 2, 3 tane yan yana ikili trabzanımı yaptım. Bir tane zincir, bir tane atlıyorum. Yine yan yana 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Klasik babaannemizin, anneannemizin yaptığı model. Bir tane atlıyorum. 1, 2, 3. Bir zincir, bir tane atlıyorum.
yan yana 3 tane ikili trabzan. Burada şimdi bu gruplarımızı hazırlıyoruz. Sonra buradaki boşluklarımızın içine hep çalışacağız. 2 4 1 yapıyorum ben şimdi. Sıra sonunda görüşelim. Sıranın sonuna geldik. 3 tane ikili trabzanımı yaptım. Bir tane fazla çekmişim. Şimdi 1 2 3 4 ile yukarı çıkıyorum. Burada dolu olan bölmeyi gördüğümüzde 4 zincirle yukarı çıkıyoruz ve boşluğumuza çalışıyoruz. 3 tane trabzan yaptım. Yani bu kısım bir dolu bir boş olacak. Boş olan yeri dolduracağız. Dolu olan yerin üzerinden atlayıp yanındaki boşluğuna çalışacağız. Devam ediyorum. Bir zincir çektim. Yine aralarında bir zincirle üçlü ikili trabzanları boşluklarımıza çalışıyoruz. Şimdi sıra sonunda tekrardan görüşelim. Sıra sonuna geldim. Bakın en baştaki boştu. Burada da bu boşluğu nasıl sağlıyorum? Bir tane zincirle en baştaki zincirin üzerine bir tane trabzan yapıyorum. Ben burada genellikle 3'te çıkıyorum. Ama 2'de de çıkabilirsiniz. Şimdi 1, 2, 3. Önümde ne var? Boş olan yer var. Buraya ne yapmam lazım? İçine 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Baştakiyle beraber 3 tane ikili trabzanım oluyor. Bir dolu, bir boş, bir dolu. Bir tane zincir ve devam ediyor. Bir tane zincir devam ediyor. Şimdi ben bunu bu şekilde uzatacağım. Sonra da bedenimize başlayacağız. Kurulum bu kadar kolay. Şimdi ben kolu bitiriyorum. Yeniden görüşelim. Kolum istediğim uzunluğa geldi. Şimdi bedenimizi yapıyoruz. En başta anlattım size, biliyorsunuz. Başlangıcım, burası da bitişim. Burada tersi yüzü iyi ayarlayın. O şekilde zincirinizi çekin. Bakın. Şuradaki kolum benim. Şurada bitmişim. Elimden geldiğince renkleri aynı getirmeye çalışıyorum. Ona siz de öyle istiyorsanız o şekilde bir ayarlama yaparsınız. İpinizin bu renk geçişli iplerde de böyle bir sıkıntı oluyor. Ama bu elbiseye çok yakışacağını düşündüğüm için de bunu seçtim. Şimdi kolum istediğim uzunluğa geldi, sayısı. Buradan şimdi zincir çekmeye başlayacağım. 108 tane zincir çekeceğim. Önce 27 tane bu grubu çalışacağım. Ama bedene geçtiğimde şuradakiler 26'ya düşecek. Bir tane eksiliyor yani. Bir boşlukta olduğu için. Şimdi zincirimi çekiyorum. İpim bitmişti, burada bağlantı yapacağım. Buraya 108 tane zincir yapacağım, çekeceğim ve orada bırakacağım ipimi. Keseceğim. Sonra tekrardan buradan bağlantı yapacağım. 108 tane de buraya çekeceğim. Bu şuradaki uzunluk benim boyumu gösteriyor. Yani üstünüze tutacaksınız. Ne kadar uzunlukta olsun istiyorsanız elbiseniz o kadar zincir çekeceksiniz. Onu 4'e bölerseniz de kaç tane buradaki gruplarımız olur, onu bulursunuz. Ben şimdi burada 108 tane zincir çekiyorum. Buraya da 108 tane zincir çekiyorum. Şimdi şurada tekrardan bir görselini göstereyim. Bakın bu benim kolum. Bunu böyle kıvırdığım zaman şöyle döndürüyorum.
Burası kolum. Bakın zincir çekeceğim yer burası. Buradan böyle bütün boyumu gösteriyor. Şimdi 108 tane buradan zincirimizi hadi gelin çekelim. Burada mesela şuradaki renkten başlıyorum. O yüzden kırmızı kısmına getirdim. O şekilde aldım. Burada da aynı şeyi yapmıştım. Başlıyorum şimdi 108 tane zincir çekmeye. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ben çekiyorum, geliyorum. İplerinizi çok sıkmadan şöyle dibinden değil, biraz şu şekilde çekiyorum. 108 tane kestim, çektim. Bunu burada bıraktım. Bu burada kaldı. Şimdi buradan başlıyorum yeniden. Neden bunu yapıyorum? Buradan döner. Böyle yeni başlayanlar için minik de hatırlatmalar yapalım. Şimdi buradan başlayıp döner. Buradan gidip 108 tane de burada çekip dönersek bir tanesi bu tarafta kalmış olur. Bir tanesi de bir üstte kalmış olur. İstediğimiz dengeyi kuramayız. Denge önemli. Evet, şimdi burada da bağlantımı yapıyorum. Burada da en baştan bağlantı yaptım. Burada da 108 tane zincirimi çekiyorum. Çektik. Bunlar bizim elbisemizin boyu. Ve başlıyoruz. Bir tane de fazla çektim hemen yanındakinden. Üç tane ikili trabzanımı yaptım. Bir tane zincir, bir tane atlıyorum. Yan yana 3 tane ikili trabzan. Bir tane zincir, bir tane atlıyorum. Yan yana 3 tane ikili trabzan. Gruplarımızı oluşturuyoruz. Şurada tekrardan görüşelim. Beden kısmına geliyorum. Son grubu çalışacağım. Bir tane zincir çekiyorum ve direkt buradaki boşluğa geçiyorum. Burada da bir tane boşluk olmuş oldu. Şöyle sıkıştırayım. Son grubu yaptıktan sonra bedenin arka ya da ön kısmı bir tane zincirle önüme zaten 3 tane alt sıranın grubu geliyor. Bir tane zincir çekiyorum ve boşluğa 3 tane ikili trabzanımı yapıyorum. Şu anda bedende devam edeceğim. Burası neresi? Diğer bedende göstereyim onu. Buradan başladım. Zincirimden gruplarımı oluşturdum. Burayı yaptıktan sonra nereye geçtim? Burası kolum. Direkt koldan artık beden kısmına geçtim. Kolun. Buradan itibaren şimdi böyle ne kadar olsun istiyorsak o kadar bedenimizi yapmaya devam edeceğim. Artık burası benim bedenim.
Şimdi burası da ön kısmım olacak. Böyle böldüğümde elbisemin önü olacak. Şimdi şuraya geldiğimde tekrardan görüşelim. Evet. Diğer bölüme geldim. 3 tane buraya yapıyorum. Bir tane zincirle. Şurada da bir tane atlıyorum ve devam ediyorum. Diğer zincirimden devam ediyorum. İki tane atlamışım. Hemen yan yana şimdi yine gruplarımı çalışacağım. Bir zincir, bir tane atlıyorum. 3 tane yan yana. Ben şimdi sıra başına geleyim. Yeniden görüşelim. Şöyle de gösteriyorum. Bakın. Dönüş yaptım. Burada da devam ediyorum şimdi. Evet. Başa geldim. Şöyle şunu kaldırayım. 1, 2, 3. Bir tane de dönüş için 4 tane zincir çektim. Neden? Çünkü burada gruplu olan bölüm var. Onu atlıyorum ve boşluğa 3 tane ikili trabzan yapıyor. Bu grubun içine çalışma yapacağım. Bir boş, bir tane dolu, bir tane boş, bir tane dolu, bir tane boş olacak. O şekilde oluşturacağız. Boşluklara 3 tane ikili trabzan yaparak gruplarımı oluşturuyorum. Artık bu şekilde bütün beden boyunca gideceğim. Şimdi şuraya geldiğimde bir kere daha göstereyim size. Şimdi kol kısmının olduğu beden bölümüne geldim. Burada da artık aynı şeyleri yapmaya devam ediyoruz. Bir tane zincirle devam ediyor. Bedeni kolla birleştirdik de diyebiliriz. Artık bu şekilde ne kadar istiyorsak o kadar büyüteceğiz. Aynı şekilde burada da 3 tane buraya, 3 tane buraya, 3 tane buraya şeklinde yapacağım. Sıra başına geldim. 3 tane. Burada da ikili trabzanımı yaptım. Bir tane zincirle dolu olan motifimin üstünde en baştaki ikili trabzana bir tane, ben şöyle 1 2 3'te çıkıyorum. Ama ikili trabzan 1 2 3. Şu anda ne var? Boş var. Bu birincisi. 2 tane de içine yaparak şimdi burayı doldurdum. Devam edelim. Ben şimdi kaç tane yapmışım söyleyeyim size. Burada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 tane buradaki motifimi yapmışım. Bir gitmişim, bir gelmişim 15 kere. Siz de bedeninize kontrol edeceksiniz.
ipinizin kalınlığına, inceliğine göre 15 yapamaz. Belki 15 değil 17 yapmanız, belki de 20 yapmanız gerekecek. Onu ölçerek karar vereceksiniz. Ben şimdi devam ediyorum. Kolumuz bedenimizin bir kısmı. Şimdi ben diğer kısmını da yapıyorum. Ortasına da motifli bir çalışma yapacağız. Motif kısmında görüşelim. Motiflerim bitti. Şimdi bu motif tanıtımını size açık renkle anlatacağım. Bu motiflerimi ben 5 öne 5 arka bedeni yaptım. Bunları önce birebir bunlarla dikeceğim. Dikme kısmını göstermeyeceğim. Siz de burayı iğne iplikle dikeceğim. Sonrasında size şimdi bir örnek çalıştım, bakın şurada. Bunları buraya yine aynı bu motiflerle, üçerli motiflerle birleştireceğiz. Size o kısmı göstereceğim. Nasıl birleştirdiğimi çok kolay. Oraya kısmı göstereceğim. Ama önce 5 öne 5 arkaya bunları bir birleştirelim. Ben size şimdi gelin motifi nasıl yaptım onu anlatayım. Klasik bir motif zaten. Annelerimizin, babaannelerimizin motifi. İsmi. Efendim şöyle önce bir halkamızı yapıyoruz. Böyle 3 tane zincirle yukarı çıktım. Yanına da 2 tane ikili trabzan yaparak ilk üçlü grubumu yaptım. Aralara 2 tane zincir yapılıyor ama ben 2 zincirli yapmıyorum. Çok da aralarındaki boşluklar büyük olsun istemiyorum. Bir tane zincirle yana geçiyorum. Bunun gibi 3 tane daha yapacağım. Yani 4 tane burada köşeli bir grubum olacak. 3. Bir tane zincir. İpiniz inceyse tabii 2 tane yaparsınız. 1. Aynı boşluğun içine 3 tane daha. Bir tane daha zincir. Bir tane daha. Bir, iki, üç, 4 tane motifim oldu. Aralarında bir zincirli. Bir zincirle en baştaki üçlü trabzanımın ilkine şöyle bir giriş yapıyorum. Bakın doladım, görüyorsunuz. Doladıktan sonra tekli trabzan yaparak yukarı çıkıyorum. Böylece tam ortasına, köşeye gelmiş oluyorum. Buradan ikinci sıramı başlatıyorum. Şimdi 2 tane zincir çektim yukarı çıkarken ve buraya ikili trabzan yapıyorum. Aynı göze bir tane daha ikili trabzan yaptım. Bunu burada bekletiyorum. En başa geldiğimde buraya da köşe yapacağım. Aralarda bir zincir ve diğer köşeme de yine köşe yapıyorum. Motifimi büyütüyorum yani. Bir tane zincir, aynı boşluğa bir tane daha yaptım. Bir zincir, tam köşeme aynı boşluğa 2 tane üçlü grup ikili trabzanımdan yapacağım. Bir zincir, aynı boşluğa. 2 3 bir tane zincir, yine köşeme geldim. Köşeme yine aynı boşluğa önce 3 tane ikili trabzan, bir zincir, aynı boşluğa 3 tane daha ikili trabzan. Bir zincir, başlangıcıma geldim. Başta 3 tane yapmıştım. Aynı boşluğa 3 tane daha ikili trabzanımı yapıyorum. Şimdi köşemi nasıl kapatıyorum? Bir tane zincirimi çektim, doladım. En baştaki
trabzanımdan tekli trabzan yaparak kaydırarak çıkıyorum. Ve tam köşenin ortasına gelmiş oluyorum. Bir, iki tane zincirle yukarı çıkıp yeniden bir turu başlatıyorum. Buraya sonradan gene geleceğim. Artık burada bakın boşluklarımız var. Bu boşlukların içinde çalışarak köşelerimizde gene köşe yaparak devam ediyoruz. Bu şekilde büyütüyoruz. Bunları birleştiriyorum. Siz de ortadaki bakın renkler birbirine uyumlu olacak şekilde dengeleyin yani onu. Bunları ben şimdi birleştiriyorum ve bedenle birleştirme kısmında tekrardan görüşelim. Şimdi hepsini, beşini de diktim. Şimdi bedenle birleştireceğim bunları. Bedeni gene kendi ipinle yapacağım. Burası kolumuz. Burası da bedenimiz. Burada dikkat etmeniz gereken dikerken bunları da bununla bunu da tersini yüzünü ayarlamanız. Şimdi en baştan başlayacağım. Yine tığımı aldım. Buradaki bedende daha çok kullandığım ipimi de aldım. Şimdi birleştirmeye başlıyorum. Burası ön ya da arka beden fark etmez. Bununla birleştireceğiz. Tam ortasından bakın şuradan bir tane giriş yapıyorum. Köşemizden, bunun köşesinden giriş yaptım. Oraya bir kilit yapıyorum. Şimdi buradaki karşısındaki bölüme de bir tane giriş yaptım ve şöyle çıktım. Aralarında nasıl bir zincir çekiyordum? Şimdi şu ikisinin arasında da bir zincir çekiyorum. Bakın aldım. Buraya üçlü grubumu yapıyorum. 3 tane ikili trabzan. Şimdi modelimin buradaki motifimin karşısına geldim. Onun karşılığındaki boşluktan bunu alıyorum. Bir zincir çekmedim bakın. Geçirdim. Ve şöyle kilitledim. Doladım. Kilitledikten sonra doladım. Bakın buradaki boşluğuma geldim. 3 tane ikili trabzanımı yaptım. Artık zincir çekmiyorum. Bakın buraya kilitledim. Şimdi yeniden diğer boşluğa giriyorum. Ve buradan alttan çıkardım. Şöyle kilitledim. Doladım. Diğer grubu yapıyorum. 3 tane yaptım. Bunu burada bıraktım. Bakın diğer boşluğa geldim. Boşluktan çıkardım. Şöyle bir kilitledim. Doladım. Dur şöyle bir göstereyim size de. Bakın. Bir görünüyor mu diye kontrol edin. Bakın. Devam ediyorum. Buradaki boşluğa tutturuyorum. Karşısındaki boşluğa üçlü grubumu çalışıyorum. Birine tutturuyorum, birine üçlü grubumu yapıyorum. Doladım. Bedendeki boşluğa 3 tane ikili trabzanımı yaptım. Çıkardım. Şuradan aldım, geçirdim. Kilitledim, doladım. Bedendeki karşılığı olan boşluğa 3 tane ikili trabzan yapıyorum.
köşe. Oradan da çıkarıyorum. Şöyle kilitledim ve karşılığı olan üçlü trabzanıma boşluğa yapıyorum. İpi çıkardım. Şimdi şurada bir kontrol edelim. Burada diktik ya. Karşılıklarını kontrol ederek gidelim. Bir hatamız olmasın. Bakıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Güzel. Tam ortadaki yere de bir tane yaptım. Şimdi tekrardan burada 1, 2, 3, 4, 5 ile buraya bağlayacağım. 1, 2, 3, 4, 5 ile de buraya bağlayacağım. Bakın devam ediyor. Buraya bağladım. 3 tane yaptım. Diğer köşemin olduğu yere çıkardım. Giriş yaptım. Bakın şöyle bunu üstten alıyorum. Buradaki ilmeğimi de buradan çıkartıyorum. Şöyle bir kilitliyorum. Doluyorum. Diğer boşluğuma geliyor. Üç tane ikili trabzan yapıyorum. Çıkardım. Boşluğuma geldim. Yan yana boşluklara kilitledim. Doladım. Diğerine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Üstten motifimizdeki boşluğa giriş yapıyoruz. Hemen yanındaki boşluğa alttan çıkartıyoruz. Kilitliyorum. Ve çalıştığımın yanındaki boşluğa da gene 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Böylece hem bir bütünlük sağlanıyor. Bakın çıkardım. Yanındaki boşluktan bir giriş yaptım. Kilitledim. 1, 2, 3 tanesini yaptım. Sonra 2 tanesini daha yapacağım. Ve yakada bir tane motif eksik yaptım. Yani bütününe yapmadım. Buradan sonra yaka çalışması yapacağız zaten. Bir tanesini ön kısımdaki elbisemin ön bedendekini yaptım. Diğer bedenin önünü de getiriyorum bu şekilde. Aynı şekilde şu ön parçayı buraya gene birleştireceğim buradan. Köşeden giriş yapıyorum. Şöyle kilitledim. Şu karşıdaki yere de giriş yap. Üçlü trabzan yapıyorum. Ve burada birleştiriyor. Bir tane zincir. Aynı şeyleri yapıyorum yani. Bu karşılığını yaparken bedende bu birleşimi sağlıyorum. Motifte 3 tane ikili trabzanı boşluğa yapıyorum. Bedende buraya kilitliyorum diğer boşluğa. Motifte 3 tane ikili trabzanı boşluğa yapıyorum. Şimdi göstereceğim bakın. Bedende kilitledim. Burada üçlü grubumu yapıyorum. Bedende kilitledim. Hemen
Diğer motife geçtim bakın. Diğer motifin birleştirmesi ve tam arada iki tane köşenin içine de mutlaka çalışıyor. Diğer yerde kilitledim. Şöyle bakalım. Aynı şeyleri yapıyorum. Bu tarafta bedende üçlü gruplarımı yaptım. Şimdi bununla birleştirirken de motiflerde üçlü gruplarımı çalıştırıp bedene kitleme yapıyorum. Ön tarafı hazır oldu. Şimdi ben bunu bitiriyorum. Arkada bir kere daha göstereyim. Bedenin bir kısmını birleştirdim. Şimdi tersine çevirdim bunun arka tarafına. Arkası önü fark etmez. Onu da aynı şekilde dikeceğim. Bakın. Burası iç tarafı tersi. Tersini yine bunun üzerine koyuyorum. Bu şekilde burada da aynı anlattığım mantıkta dikiyorum. Elbisemizi şimdi bunları yapalım burada. Bakın iki tane ters böyle üst üste geliyor. Sonra bu kenarlarını dikelim. Bedenimizin kenarlarını, buradan kollarımızı ve yaka kısmında ortadaki motifimi de elbiseme yerleştirdim. Son kısımda da orayı göstereyim şöyle size bir. Son bağlantımda bakın. Şurayla yaptım. Enseden geldim oraya. Burası arka ya da ön ense oluyor. Şimdi burada yakayı toparlayacağım. Yaka bedeninize giyin. Tam geliyorsa sadece bir sıra sık iğne yaparsınız. Hiçbir küçültme yapmadan devam edersiniz. Ben de sık iğne yapacağım önce bir sıra. Şu ortayı geçiyorum. Kenarından. Hiç ipimi kesmeden birleştirdiğim ipimle devam ediyorum şimdi. Bakın. Her bir trabzanın üstüne sık iğne yapıyorum. Boşluklara batmıyorum. Bir sıra daha yapacağım. Ondan sonra bitireceğim. Burayı göstereyim size şöyle bir. Bakın. Yakamı şöyle toparladım. Şu etek ucunu da göstereyim. Orayı da kırmızı yapacağım. Şöyle en baştan giriş yapıyorum. Burada tekli trabzan yapayım da darsıtmayayım hiç. Nasıl görünecek bakayım bir. Sık iğnede gene bir toparlama oluyor çünkü. Etek ucunda öyle bir toparlama istemiyorum. O yüzden. Evet. Tekli trabzan yapıyorum burada. Etek ucunda şöyle bir tekli trabzan yapıyorum. Bir sıra. Boşluklara da yapıyorum. Yan yana burada tekli trabzanlarımızı yapalım. Tekli trabzan daha güzel oldu. Şimdi bütün hat boyunca yan yana boşluklar dahil olmak üzere bir sırada burada tekli trabzan yapıyorum ve finalde tekrardan görüşüyoruz. Yakayı toparladım. 2 sıra sık iğne yaptım. Ama dediğim gibi bir sıra sık iğne yaparak da daha geniş bir yaka yapabilirsiniz. Fotoğraflarda göreceksiniz zaten. Duruşuna göre siz de sık iğnelerinizi yaparsınız.
İplerini toparladım içeride. Kolay bir model. Yapacakları şimdiden kolay gelsin. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.